Sevgili dostlar, şimdi hamur yoğurma makinemizde harika bir hamur yoğuracağız. Önce malzememiz 2 yumurtanın beyazını kullanacağız. Sarısını ayıracağız buraya. Evet, şimdi ellerimi yıkadığımda geliyorum sevgili dostlar. Şimdi bir çay bardağı da sıvı yağımızı koyuyorum. Sonra 1 tatlı kaşığı şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı sıcak su, 1 su bardağı yoğurt. Bakın dolu dolu yoğurt. Ondan sonra 1 tane de maya. Şimdi de şöyle bir de mayamızı koyduk muydu? Güzelce bir karıştıracağız. Aldığı kadar da un koyacağız. Bakalım ne kadar un olacak göreceğiz. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Yani artık hamur yoğurmak, yani kısacası hanımlık kolay oldu. Bakın bu şekilde. Ben seni yorar mıyım? Kız kavga ederim ama yormam. Şimdi yoğurma makinemize koyacağız. Şöyle bıçağımızla güzelce bunu temizleyelim bir. Ondan sonra da yoğurma makinemizin başına bir geçelim bak. Şimdi de pişirdi de. Evet sevgili dostlar. Bakın gayet güzel hamurumuz oldu. Şöyle güzelce bir sıyıralım. Elimize hamura vurmadan gayet güzel oldu. Yalnız un ölçüsünü veremiyorum sevgili dostlar. Çünkü bardağın büyüklüğü, yumurtanın çokluğu, bunların hepsi etken olduğu için şu kadar un dersen Unun cinsi bile değişiyor. Tabii unun da cinsi değişiyor. Aldığı kadar un diyelim. Yani sizin hamurunuzu ne kadar kıvamlı yaptığınıza bağlı. Ben bunu normal orta kıvamlı bir hamur yaptım. Bakın gayet güzel oldu. Şimdi mayalamaya koyacağız ve mayalandığında da görüşeceğiz Allah izin verirse. Bakın çok güzel kıvamlı bir hamur oldu. Gerçekten mükemmel bir hamur oldu. Şimdi de ne yapıyoruz? Streçliyoruz ve görüşürüz mayalandığında. Konuşabilirsin. Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Bakın bugün benim hamurumu kim yoğurdu? Makinem yoğurdu. Kızıma teşekkür ediyorum. Bakın böyle bir harika şişmiş, öyle bir harika şişmiş ki ta dışına taşmış sevgili dostlar. Bugün size bu hamurla harika bir börek yapacağım. Şöyle görsel şovlu, lezzetli mi lezzetli, harika mı harika bir börek yapacağım. Bakın hamur nasıl gene yeni verdi. Demek ki güzel yoğurmak bu oluyor sevgili dostlar. Harika oldu. Şimdi hamurumuz tamam. İçine ne koydum? 2 tane yumurtanın beyazını koydum. 1 paket maya koydum. 2 bardak süt koydum. 1 bardak ılık su koydum. 1 kaşık şeker, 1 kaşık tuz koyup yoğurdum.
Yani ben yoğurmadım sevgili dostlar. Onu söyleyeyim. Makinem yoğurdu ama harika yoğurdu. İçine hazırladığımızda görüşürüz sevgili dostlar. Sevgili dostlar 250 gram tavuk göğsümüz var. Böyle güzelce kıyma haline getiriverdim elimde. Çok da güzel oldu. Şimdi bunu güzelce kavuracağız. Kavurduğumuzda görüşürüz. Bakın böyle birazcık kırmızı biber, birazcık karabiber ve altını söndürüyorum. Tavuk etlerimizi böyle küçücük doğradım. Baharatlarını atıp tatlandırdım. Şimdi de üstüne azıcık da Tuz atmayı unuttun mu? Evet. Sevgili dostlar unuttum işte. Karışıyorsun, her helal şeye edin. burnumu sokuyorum diyorsun ama söylemezsen bir türlü. Tamam şimdi. Bakın sevgili dostlar. Buraya tavamızı koydum. Ve içine şöyle maydanozlarımızı da ekledim. İsteyen ekler, istemeyen eklemez ama ben maydanozu seviyorum. Bakın gerçekten güzel bir içimiz oldu. Böyle inşallah siz de göreceksiniz ki harika olacak. Tuz atmaya korkuyorum. Bugünlerde benim yemekler Allah rızası için tuzlu oluyor. Herkes bu konuda şikayetçi. Evet. Şimdi bu böyle soğuyarken biz de bezelerimizi yapmaya hazırlanalım. Şöyle masamızın üstünü güzel bir önce unlayalım. Sevgili hamurumuzu şöyle güzel bir hamuruma. Şimdi sevgili dostlar şu şekilde ayarlayalım. Şu orta göbeğinin. Şimdi bezelerimizi güzelce yapalım. Yoğurmak bu. Tabii ki elimde de güzel yoğuruyordum ama makinenin de hakkını ödeyemeyeceğiz demek ki. İyi ki almışız. Evet, iyi ki almışız. Bunları buraya koyalım. Bunlar ayrı dursun. Şimdi sıra geldi bunlara. Merdanemizden güzelce bir açalım bakalım. Kabar kabar kabarıyor hamurumuz. Tamam. Tamam. Hamur çok kıvamında olmuş sevgili dostlar ya. Akıyor sanki. Bir de yaptıklarım yapışırsa görürüm. Ben yorum yapmam, ben anlamam. Kendi kendine nazar ettin, kendi kendine laf ettin. Böyle açıp açıp koyuyoruz. Evet. Üst üste. Merhaba, Dilek Tut sevgili. Şimdi sevgili dostlar şöyle başlıyoruz. Hamurumuzda yapışmaya yüz tutmuş maşallah var. Bu şekilde her yerine değdirelim sevgili dostlar yağımızı. Ben elimle yapacağım. Siz de fırçayla yapın eğer şeyse. Şimdi ikinci hamurumu bu şekilde yağlayarak üst üste koyacağız sevgili dostlar. Şöyle düzelterek
Yani hepsinin aynı hizaya gelmesini sağlayarak. Benim işim birazcık acele olur sevgili dostlar. Onu uç elimden sürüyorum. Siz isteyen fırçayla yavaş yavaş yapabilirsiniz. Çünkü bu hamurumu birazcık öbürlerine göre makinede yoğurdum ya, istediğim cıvıklıkta yoğurdum. Çünkü elime yapışmadı. Elime yapışan hamuru ben çok sevmiyorum. Sizler de elinizde yoğurduğunuzda bu kıvamda yoğurursanız gerçekten mükemmel olacak. Şey lazım. Kesecek mi? Tamam, getiriyorum. Tamam. Şimdi sevgili dostlar gelelim yapmaya. Hala kabarıyorlar. Kabarsınlar, kabarsınlar. Şimdi bakın şöyle koyacağım. Şuralarına. İsteyen koymayabilir ama bu zevk meselesi. Ben böyle seviyorum sevgili dostlar. Sizler de koyabilirsiniz. Bu şekilde koyacağız. İsteyen peynir koyabilir. Ondan sonra patates koyabilir. Herkesin isteğine bağlı bu iş. Şöyle bölüştüreceğim sevgili dostlar. Siz de bölüştürün. Evet. Şimdi hangisi az oldu? Şu avuç gözü kadar koymuşum. Şu az olmuş. Şu az olmuş. Tamam. Şimdi sanki hepsi eşit oldu gibi geldi. Sen ellerini yıkarken ben fotoğraf alayım. Evet. Şimdi benim kızım fotoğrafını alsın. Tamam, şimdi sıra geldi ortasına yapmaya. Bakın sevgili dostlar, bu da göbeği. Şöyle güzelce göbeğini iyicene dolduruyoruz. Ve şöyle bu tamam. Şimdi burada beklesin.
Şimdi bunu da buraya koyuyoruz ve tepsi mayasına bırakıyoruz sevgili dostlar. Bakalım mayalansın ne olacak. Çok güzel olduğunu biliyoruz. Siz ona bakın. Şimdi fırın zamanı sevgili dostlar. Bakalım nasıl güzel kabarmış gördünüz. Pişince nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Şimdi doğru. Anne. Doğru fırınladan önce. Ha pardon. Yaşlandım gayrı, yaşlandım. Ya niye her yerine serptin anne? Tamam. Fırına gidiyoruz. Görüşürüz. Piştiğinde görüşürüz. Sevgili dostlar, üstü birazcık geçmiş. Ama tabii siz kendinize göre pişirebilirsiniz. Biz biraz daha şöyle kırmızıca seviyoruz. Şimdi gelelim altı nasıl pişmiş görelim. Şöyle bir çevirelim bakalım. Altı da harika pişmiş. Şimdi müsaade et kızım. Sevgili dostlar sıcak ama idare edeceğiz. Evet, harika oldu. Şimdi şöyle bakalım. İçi nasıl olmuş. Şöyle ayıralım. Bakın. Harika pişmiş. Sıcak olmasına rağmen gerçekten mükemmel. Tel tel. Bakın içi de çok güzel. Harika gözüküyor. Bir lokma yesem ya. Bir dursan olmaz mı ayol? Ha? Sevgili dostlar, yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.